Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza, çiçek bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün orkidelerde ve çiçeklerde ufak dokunuşlar yapacağız. Bu şekilde çiçeklerimizin daha sağlıklı olmasına yardımcı olacağız. Ne yapacağız? Orkidelerimizdeki gelişimleri, çiçeklerimizdeki gelişimleri incelemeliyiz. Bakın şuradan yeniden bir dal atmıştı. Artık dal büyüdü. Dalın altındaki çiçek bakın biraz soldu. Bu çiçeği burada bekletmenin bir anlamı yok. Bu çiçeği buradan almalıyız ki bu dalımız daha güzel gelişsin. Bu çiçeği buradan zaten solmak üzere olan çiçeğimizi buradan alıyorum şu şekilde. Bunu almamız lazım. Bunun şu anda bir faydası yok. Şöyle tırnağımızla koparıp alıyoruz ki bu dalımızdaki çiçekler rahatça büyümesine devam etsin. Ve orkide bakımında en önemli şey sulama. Bunu sürekli tekrarlıyorum çünkü çok önemli. Saksı içerisindeki köklere bakıyoruz. Kökler yeşilse kesinlikle sulamıyoruz. Grileşmişse suluyoruz ve saksı içerisinde su bırakmıyoruz. Ve şuradaki orkidemi göstermek istiyorum. Bakın çiçek dalı büyüyor. Bu dal büyürken bunu şekillendirmeye çalışmayınız. Kırabilirsiniz. Çok hassastır şu anda. Mutlaka biraz bekleyiniz, biraz uzasın, büyüsün, biraz sertleşsin, ondan sonra çubuk dikiniz. Menekşelerde bakın şöyle kuruyan çiçekler varsa, artık geçmiş çiçekler varsa bunları saplarıyla şöyle koparmanız gerekiyor ki yeni çiçekler açsın, yeni çiçeklere yol çıksın. Ve yine menekşeler güneşe doğru uzarlar, güneşe doğru büyürler. Ara ara bakın şöyle yönünü değiştirirseniz çift tarafa doğru uzamış olur. Şöyle menekşelerimin çiçeklerini kontrol ediyorum. Kurumuş çiçekler varsa bunları dalıyla birlikte koparıyorum ki yeni çiçek dalları çıksın. Evet şöyle gayet canlı bir şekilde menekşemiz devam ediyor. Menekşenin sulamasında en önemli dikkat edeceğimiz bir mesele, haftada bir kez alttan suluyoruz. Üstten sulamıyoruz. Yapraklarına su değdirmiyoruz. Bakın şuradaki de güneşe doğru uzamış. Bunun da yönünü değiştiriyorum. Çiçeklerini kontrol ediyorum. Çiçeklerinde solmuş, kırılmış varsa bunları koparıp alıyorum. Bu temizliği yapıyorum ki yeni çiçekler açsın. Çok güzel çiçekleri var. Bakın şöyle kat kat. Evet. Şuradaki orkidemi şuraya alıyorum. Evet, şu orkidem yaprak büyütmeye devam ediyor. Ara ara böyle altlarını kontrol ederim. Çiçek dalları geliyor mu? Ya da hastalıklar var mı? Yapraklar hastalıkların habercisidir. Evet, şuradan yeniden bir dal atmıştı bakın deminki gibi. Ve bir çiçek solmuş, bir çiçek canlı. Canlı olanı bırakıp solmuş olanı almalıyız ki yeniden atan dalın çiçekleri büyüsün. Diğer çiçek de solduğunda alacağız. Şu anda solmamış olanı almaya gerek yok ama solmuş olanı şu şekilde koparıp alıyorum ki yeni büyüyen dal evet bu şekilde devam etsin. Evet, şuradaki menekşemi de göstermek istiyorum. Şöyle kuruyan dallar var mı? Kuruyan çiçek dalları var mı? Onları kontrol ediyorum. Bunun da yönünü değiştiriyorum. Evet, şöyle aldım. Yine kontrol ediyorum. Şuradaki çiçek dalı solmuş. Bunu alıyorum. Evet, şöyle aldım. Evet, yaprakları, çiçekleri gayet güzel, canlı bir şekilde devam ediyor. Dediğim gibi menekşeleri kesinlikle üstten sulamayınız. Yapraklarına su değdirmeyiniz. Alttan haftada bir alt saksısına, yani dış saksısına su koyunuz. Alttan çeksin suyunu. Menekşe bakımında en önemli dikkat edeceğimiz mesele bu. Evet. Menekşemizi de bu şekilde temizledik. Şuradaki orkidelerime geçiyorum. Evet, şu orkidem bugün yarın bu çiçeği açacak. Beyaz çok güzel bir çiçeği var. Bunlara dikkat edeceğiz. Bakımlarına devam ediyoruz. Şuradaki tomurcuk açtı, görüyorsunuz. Evet. Keikileri kesinlikle bakımlarına, orkide bakımlarına aynı devam ediniz. Keikiler büyümeden, köklenmeden kesinlikle ayırmayınız. Nisan ayı gibi eğer kökler yeterli büyüklüğe ulaşmışsa o zaman ayıracaksınız. O zaman yeniden dikeceksiniz. Bakın buradaki orkidelerimi geçen hafta neden buraya aldığımı, cam kenarından aldığımı söylemiştim. Yapraklarının kenarında hafif bir sararma vardı. Bakın şuradaki çiçek dalını da göstermek istiyorum.
Bu çiçek dalını da şu anda şekillendirmeye çalışmayınız. Çok hassastır. Bu nedenden dolayı biraz daha büyümesine müsaade ediniz. Evet, para çiçeklerimi gösteriyorum. Para çiçekleri sukulent türü bir çiçektir. Bakın, odunsu gövdesine yanılmayınız. Sukulentin en önemli özelliği toprağı iyice kurumadan kesinlikle sulamayınız. Ara ara yapraklarına su püskürtebilirsiniz para çiçeğinize. Ama dediğim gibi sulama meselesi, toprağı iyice kuruduktan sonra sulayınız. Kurumadan sulamayınız. Bu çok önemli para çiçeğinde. Fazla su çiçeği öldürür. Kaktüsler de, şöyle kaktüslerimi gösteriyorum. Kaktüs bakımında en önemli dikkat edilecek iki mesele: bir, güneş ışığını sever kaktüsler. Güneş ışığını çok güzel alan bir yere konumlandırınız. Şurada 2 tane yavru geliyor bakın. Ve sulamasında da toprağı iyice kuruyacak, ondan sonra sulayacağınız. Sukulentler gibi, bakın şuradaki sukulentlerimi gösteriyorum. Toprağı iyice kurumadan kesinlikle sulamayınız. Şuradaki para çiçeğimi gösteriyorum. Gayet güzel bir şekilde büyümesine devam ediyor. Şu değişik modelde bir para çiçeğim var. Yaprakları sivri sivri ama çok güzel. Bu da aynı şekilde büyümesine devam ediyor. Yazın bunları balkonuma çıkarıyorum. Güneşi almayan yerlere koymaya çalışıyorum. Bakın, burayı seviyor. Geçen sene de burayı sevmişti bazıları. Fideleri bu şekilde buraya konumlandırdım. Burayı sevdiği için. Ve şurada, evet, domates dikmiştim. Domates fidelerim de büyüdü. Onları da göstermek istiyorum. Balkonumda ufak bir hobi bahçesi gibi. Gerçekten beni dinlendiriyor bu bahçe. Hepinize böyle bir hobi nasip etmesini isterim. Evet, yılbaşı çiçeğimiz de şurada büyümesine devam ediyor. Yapraklarını büyütüyor. Şuradaki diğer ufak fide yılbaşım da gayet güzel bir şekilde gelişimlerine devam ediyor. Evet, yapraktan büyüttüğümüz, daldan büyüttüğümüz yavru para çiçeklerini de şöyle gösteriyorum. Evet, balkonumuzdaki çiçeklerimiz bu şekilde gayet güzel bir şekilde büyümelerine devam ediyor. Dediğim gibi sukulentlere ve kaktüslere kesinlikle toprağı kurumadan sulamayınız. Üzümümüz de gayet güzel bir şekilde yeşillendi. Şurada ahududumuz var. Ahududumuz da güzel bir şekilde gelişimine devam ediyor. Soğanlarımızdan bu sene çok güzel soğanlar aldık. Bu şekilde saksılara küçük soğanlar dikip büyütebilirsiniz. Evet, dağ çileği toprağıyla birlikte alıp buraya diktim. Çok güzel gelişimler gösterdi. Çilekleri de büyüyor. Şöyle çileklerini de göstermek istiyorum. Evet, şurada marulun köküyle birlikte almıştım. Üst marulunu kopardıktan sonra alt kökünü tekrar diktim. Bu şekilde yeni marullar çıktı. Evet. Evet, balkonumu da bu şekilde sizlere göstermiş oldum, tanıtmış oldum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.